Merhaba arkadaşlar, New York'tan herkese selamlar. Ben avukat Muhammed Üzüm. Son zamanlarda Amerika'da şirket kurulumu ile alakalı çok fazla soru alıyoruz. Bu sorular bazen halihazırda Türkiye'de şirketi olan ve Amerika'ya açılmak isteyenlerden, bazen ise ek gelir elde etmek için uzaktan şirket kurup e-ticaret yapmak isteyenlerden gelebiliyor. Ben de bu videoda Amerika'da şirket kurulumu ile alakalı 9 temel aşamadan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri federal hükümet sistemiyle yönetiliyor ve bazı konularda her eyalet kendi iç işlerinde bağımsız olarak hareket ediyor. Bundan dolayı Amerika'da bir şirket kurmak istediğinizde öncelikli olarak hangi eyalette şirketi kuracağınıza karar vermeniz lazım. Bu konuyla alakalı biraz araştırma yaptığınızda belirli vergi avantajlarından dolayı Delaware ve Wyoming eyaletleri öne çıkabiliyor. Ancak bu avantajlar eyalet seviyesinde olup federal vergilendirme açısından bir fark oluşturmuyor. Dolayısıyla şirketi kuracağınız eyalete karar verirken bu avantajları göz önünde bulundurup aynı zamanda Amerika'daki şirketinizin faaliyet alanına ve iş planlarına göre seçiminizi yapmanız lazım. Bizim bu konudaki tavsiyemiz uzaktan bir şirket kurup Amerika'da faaliyet gösterecekseniz, herhangi bir şekilde çalışan bulundurmayacaksanız bu eyaletlerden faydalanabilirsiniz. Ancak Amerika'da kurduğunuz şirketten bir oturum planlaması yapıyorsanız, burada ortaklı bir yapınız olacaksa, burada bir istihdam gerçekleştirecekseniz, Amerika'daki şirketinizin gerçekten faaliyet göstereceği eyalette kurulması faydalı olacaktır. Şirket kuruluş sürecindeki ikinci adım şirket türünün belirlenmesidir. Amerika'da şirket kurmak istediğinizde karşınıza çıkan iki temel şirket türü bulunmaktadır. Bunlar LLC ve Corporation. Bunların tam karşılığı Türkiye'de olmamakla birlikte LLC limited şirkete, Corporation'ı ise anonim şirkete benzetebilirsiniz. Bunların ikisinin birbirine herhangi bir şekilde üstünlüğü bulunmamaktadır. Birisi için LLC şirket kurmak daha uygun olabilecekken başka birisi için Corporation tercih etmek daha mantıklı olabilir. Bundan dolayı böyle bir sürece gireceğiniz zaman profesyonel bir destek alıp Amerika'daki iş planlarınız, ortaklık yapınız ve vergisel sorumluluklarınız çerçevesinde şirket türüne karar vermekte fayda var. Bizim genel olarak bu süreçteki tavsiyemiz, Amerika'da kuracağınız şirkette bir ortaklık yapısı varsa veya daha sonrasında bu şirkete bir yatırım almayı düşünüyorsanız, bununla alakalı olarak corporation türü şirket daha faydalı olabilir. Ancak daha sade bir iş planınız veya tek başınıza kuracağınız bir şirketse LLC türü sizin için daha uygun olabilir. Bu şekilde şirket türüne karar verdikten sonra şirketin eyalete kayıt sürecini başlatabilirsiniz. Bununla ilgili ilk adım şirket ismine karar vermek. Tabii şirket bundan sonra bu isimle faaliyet göstereceğinden dolayı bu konu çok önemli. Şirket ismini belirledikten sonra sürecin uzamaması ve eyaletten başvurunun dönmemesi açısından bu ismin eyalet kayıtlarından kontrol edilmesinde fayda var. Halihazırda belirlediğiniz şirket ismini eyalette farklı bir şirket kullanıyorsa veya benzer bir isim kullanıyorsa başvurunuz onaylanmayacaktır. Bundan dolayı bu konu çok önemli. Daha sonrasında şirket ismini aynı zamanda marka kaydı olaraktan almak istiyorsanız eyalet kayıtları dışında Amerika Marka ve Patent Enstitüsü'nden de bu isme ait veya bu isme benzer bir marka kaydının olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Şirket isminden sonra şirket kuruluş sürecinde karşınıza çıkacak dördüncü adım Registered Agent olayıdır. Registered Agent Türkçe'ye yasal temsilci olarak çevriliyor. Ancak bu çeviri bazen yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Yasal temsilciden kasıt şirketiniz üzerinde bu yasal temsilcinin herhangi bir şekilde hak iddia etmesi değil, sadece eyalet karşısında bir evrak gönderileceği zaman bir muhatabın olmasıdır. Eğer siz halihazırda Amerika'da bulunuyorsanız bu yasal temsilci siz olabilirsiniz. Eğer Amerika'da bulunmuyor ve uzaktan bir şirket kuruyorsanız bu yasal temsilcilik hizmetini bir şirketten, bir muhasebeciden ya da bir avukattan alabilirsiniz. Şirket kuruluş sürecindeki 5. adım şirket adresinin belirlenmesidir. Bazı eyaletlerde şirket kuruluşu gerçekleştirilirken bu adres yurt dışı adresi olarak da belirlenebiliyor. Ancak genel olaraktan hem belirli eyaletlerde bunun şart koşulması hem de işlerin sağlıklı yürümesi adına bir Amerikan adresinin kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Eğer halihazırda Amerika'da fiziksel bir operasyon yürütmeyi planlıyorsanız bu şirket adresini bu şekilde belirleyebilirsiniz. Eğer uzaktan bir şirket kurup yürütmeyi planlıyorsanız bu hizmeti sunan belirli şirketlerden faydalanabilirsiniz. Şirket kuruluş sürecindeki 6. basamak aslında şimdiye kadar bahsettiğimiz konuların değerlendirilip eyalet üzerinden şirket tescilinin tamamlanması işlemidir. Bu işlem için her eyalette özel bir web sitesi bulunmaktadır. Bu web siteleri üzerinden ilgili formları doldurarak şirket tescilini tamamlayabilirsiniz. Bu başvuru yaptıktan sonra online olarak veya fiziksel olarak şirket kuruluş dokümanlarını talep edebilirsiniz. Şirket tescil işlemi tamamlandıktan sonra şirket kuruluş sürecindeki 7. adım şirket kitabının oluşturulmasıdır. Burada şirket kitabının
kısmından kasıt şirket hisse sertifikalarının oluşturulması, toplantı tutanaklarına yer verilmesi ve varsa ortaklık anlaşmasının bulundurulmasıdır. Bazen şirket kurarken bunlar göz ardı edilebiliyor. Ancak özellikle çoklu bir ortaklık yapınız varsa ve Amerika'da bir oturum almak istiyorsanız bu şirket kitabının oluşturulması çok önemlidir. 8. madde ise şirket için vergi numarasının alınmasıdır. Aslında şirket tescil işlemi tamamlandıktan sonra en önemli aşama bu diyebiliriz. Şirket tescili tamamlandıktan sonra Amerika Vergi Dairesi'ne online olarak veya yazılı olaraktan bu başvuru gerçekleştirilebilir. Burada iki farklı durum var. Şirket ortaklarından herhangi birisinin Amerika'da sosyal güvenlik numarası bulunuyorsa bu başvuru online olarak gerçekleştirilebilir ve aynı gün vergi numarasını elde edebilirsiniz. Eğer şirket ortaklarından herhangi birisinin sosyal güvenlik numarası bulunmuyorsa bu başvurunun yazılı olarak kargo ile veya faks ile yapılması gerekiyor. Bu durumda da bu süreç 3 hafta ile 2 ay arasında değişebilmektedir. 9. basamak ve bu sürecin son adımı ise şirket için bir banka hesabının açılmasıdır. Aslında bu çok basit bir işlem olarak düşünülebilir. Ancak şirketinizi uzaktan kuruyor ve uzaktan yönetmek istiyorsanız bu süreç biraz zorlu hale gelebilir. Geleneksel ve fiziksel bir şubesi olan bir bankada hesap açmak istiyorsanız Amerika'daki şirketin ortaklarının en az bir tanesinin Amerika'da bulunması veya şirket için imza yetkisi olan birisinin Amerika'da bulunması gerekiyor. Bu şekilde bir imkanınız yoksa şirket için uzaktan online olarak sanal bankacılık hizmeti almayı düşünebilirsiniz. Bu tarz hizmet sunan belirli organizasyonlar bulunmaktadır. Siz de bu aracı organizasyonları kullanarak banka hesabınızı açabilirsiniz. Evet, bu videoda genel olarak Amerika'daki şirket kuruluş sürecinden ve bu şirketi faal hale getirebilmek için izlenmesi gereken temel adımlardan bahsettim. Siz de bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.